Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de iç içe formüller kullanarak listede mevcut olan veya olmayan verileri göstereceğim. Bunun için de kullanacağımız fonksiyonlar eğer, yoksa ve düşeğer olacak. Şimdi kısaca şöyle özetleyeyim. Sıfırdan tekrar başka bir sayfada yapacağım. Amacım ana tablom şu. ABC sütunları, isim, soyad ve departman. Şimdi buraya sütunundaki veri girişi bilgilerime göre burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorum. Yani şu isim şurada var mı? Şuraya girdiğim veriler burada var mı? Eğer varsa şunu yaz, yoksa şunu yaz gibi bir formül çalıştıracağız. Mesela bu yokmuş. Şunu şuraya ekleyeyim mesela. Bakın listede kayıt mevcut. Mesela bu da burada yokmuş. Yani buraya eklediğim zaman burada hem koşulun biçimlendirmeyle hem de formülle bunu nasıl yaparız? İşte onu göstereceğim. Şunları geri alayım. Bunun için öncelikle şu ana tablomuzu diğer sayfaya taşıyayım. Şurada en uygun sütunun genişliğini seçeyim. Şurada da E ve F sütun başlıklarını alayım. Geri kalanları zaten yapacağız. Evet, şimdi öncelikle buraya formülümüzü gireceğiz. Eşittir. Öncelikle eğer fonksiyonuyla başlıyoruz. Eğer yoksa diyoruz. Bu yoksanın niye eklenmesi gerektiğini daha sonra anlatacağım. Hata vermemesi için, yok hatası vermemesi için ekliyoruz. Ve bir de en çok kullandığımız fonksiyonlardan düşeğer. Aranan değer. Şimdi neyi arıyoruz? Şu E2'ye gireceğimiz veriyi arıyoruz. Bastık, noktalı virgül. Tablo dizisi soruyor bize. Veri aralığımız şurası. A2. Daha da geniş tutabilirsiniz yani. Şuraya kadar veya aşağı istediğiniz kadar satır seçebilirsiniz tabloda. Burası sabitlememiz lazım burayı kaymaması için. F4'te sabitliyorum. Hem satır hem sütunları. Noktalı virgül. Sütun indiz sayısı soruyor. 1. Birinci sütundaki değeri arayacağız. Yani isim değerlerini arayacağımız için 1'i seçiyorum. Burada tam eşleşme seçeceğiz. Bu da yanlış değerini döndürüyor zaten. Kaç tane parantez açtıysak o kadar kapamamız lazım. 2 tane açtık, kapadık. Noktalı virgül diyoruz. Şimdi eğer formülüne devam ediyoruz. Dikkat ederseniz bakın eğer'e döndü. Eğer listede yoksa ne yazsın? Tırnak içinde tabloda yok diyelim, bu sefer de değişik olsun. Küçük harfle tabloda yok. Noktalı virgül varsa ne yapsın? Bu sefer tabloda, pardon, tırnak içinde tabloda var. Tırnağımızı kapadık. Ve parantezimizi de kapatıyoruz. Formülde bir hata yoksa hata vermemesi lazım. Evet. Şu anda bir E2 hücresinde bir veri olmadığı için herhangi bir anlam ifade etmedi. Şimdi bakacağız. Şöyle yapalım. Şuradan Susan tabloda var. Bak. Ya da şuradaki isimlerin hepsini alalım.
Bunu da aşağı çekelim. Şimdi bunların hepsi tabloda var çıkacak tabii ki. Mesela şuradaki ismi Can yapalım. Burada tabloda yok. Şöyle Özgür yapalım. Tabloda var. Şuraya da Özgür yapalım. Tabloda var. Yani burada olup burada da olanları tabloda var şeklinde gösteriyor. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Koşullu biçimlendirmeyle şurayı seçelim. Hücre vurgu kuralları içerdiği metin diyelim. Şurada tabloda yok olanlar kırmızı olarak işaretlensin. Yine içerdiği metin tabloda var olanları da koyu yeşil ya da şuradan özel bir biçim verelim. Dolgu rengi. Bunu da şöyle bir yeşil renk uyduralım. Evet. Mesela şuraya kendi ismimi yazayım. Bir de şöyle yapalım. Şimdi ben buraya yazdığım değeri arıyorum. Bu tabloda. Şu tabloda. Kendi ismimi yazdığım zaman bakın burada yok. Burada çıkmıyor. Ama kendi ismimi buraya da yazarsam tabloda var diye çıkacak. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Evet, şimdi de yoksa niye gerekli onu anlatayım. Şimdi bakın yoksa'yı bu formülden çıkartırsak hata verecektir. Şöyle yapalım. Zaten formülde bir hata olduğunu uyarısını veriyor. Geri al yapalım. Yoksa ne işe yarıyor? Bir tablodaki değeri bakıyor. Formül şöyle yapalım. Eşittir yoksa diyelim. Oradan daha iyi anlatacağım. Bir hücredeki verinin yok değeri döndürüp döndürmediğini denetliyor ve doğru ya da yanlış değerini veriyor. Şimdi burada yoksa kullanmazsak eğer düşer formülü biliyorsunuz bir eşleşme bulamazsa direkt yok hatasını veriyor. Bu da hata mesajı döndürmesine sebep olacak Excel'in. Bunu engellemek için yoksa formülü kullanıyoruz. Yani bu da iç içe formüllerimizden eğer ve yoksa'nın işte şurada kullanılma durumunu gösteriyor. Onun içinde de düşer formülümüzü en içteki formül olarak kullanıyoruz. Faydalı bir formül bence. Çünkü bunun çok verili işte binlerce, on binlerce satırlı bir veri olduğunu düşünün. Mesela buraya girdiğimiz bir değerin bu tabloda olup olmadığını, tabii farklı yöntemler de var Excel'de. Sınır bitmez. O yüzden bu da bir yöntem. Kullanmanızı öneririm. Video bu kadar şimdilik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.